Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz orgazm olamıyorsan işte nedeni. Kadın orgazmını konuşacağız. Öncelikli olarak orgazmın ne olduğunu artık beni takip edenler biliyor ama kısaca bir açıklayalım. Cinsel ilişki sırasında kadının, eşinin, partnerinin erojen bölgelerini uyarması ile cinsel haz ve uyarılmada en tepe nokta olarak tanımlayabiliriz. Rahim ve vajinada minik minik kasılmalarla kendini gösteren bir süreçtir ve bu kasılmalar ortalama 3 ile 12 tane olabiliyor ve kısa anlık kasılmalardır. Cinsel hazın en keyifli, en yoğun, tüm bedende hissedildiği bir şekilde yaşanıyor. Haz sonrası da cinsel doyum, yani cinsel tatmin, beraberinde duygusal, ruhsal bir bütünlük ve bedende rahatlama ortaya çıkar. Peki kadınlarda orgazm olamama, işte anorgazmiyi konuşacağız. Anorgazmi yani kadınların orgazm problemleri arasında oldukça yaygın görülen problemlerden biridir. Kadının hiç orgazm olamamasıdır. Peki orgazm olmak için bir kadının cinsel ilişki içinde olması şart mı? Tabii ki değil. Bizim temelde kadınların beyni ve genel olarak da cinsel bölgeleri, genital bölgeleri temel cinsel organları. Diyelim ki vajinismus hastası, bunlarda orgazm problemleri olur mu? Genellikle olmaz. Yani illaki bir cinsel ilişki yaşanması gerekmiyor. Tüm genç kadınlarda, vajinismus hastaları da cinsel ilişki yaşamadan sadece düşünce gücüyle, yani beynini kullanarak, konsantre olarak orgazma ulaşabiliyor. Ya da beraberinde işte klitoris uyarısı, mastürbasyon veya bir vibratör yardımıyla da kolaylıkla orgazm olabiliyorlar. Yani aslında kadının cinsel ilişki yaşamadan orgazm olması mümkün mü? Mümkün. Düşünce gücüyle kadınlar orgazm olabilir. Anorgazmi kadının hiç orgazmı yaşayamaması. Cinsel uyarılma olmasına rağmen kadının düşüncelerinde, fantazilerinde cinselliği yaşamasına rağmen orgazm olamama sorununa diyoruz. Ve çok da yaygın görülüyor. Kadınlarda bir içsel sıkıntıya neden olabiliyor, kendini kötü hissediyor, kendine olan cinsel özgüvenini azaltıyor. Hatta kadın depresyona meyledebiliyor. Ve eşli ya da partnerli ilişkilerde de sıklıkla karşımıza çıkıyor ve partneriyle çift ilişkisinde olumsuz etkileyen bir problem olarak da sıklıkla bize geliyorlar. Peki orgazm problemlerindeki sıklık nedir? Normal çiftlerde cinsel işlev bozukluklarının içerisinde yapılan bir çalışmada kadınların %63'ünde orgazm olamada güçlük var. Yani ulaşamıyorlar %60'ı. %47'si cinsel ilişkide rahatlayamadığını söylüyor. %35'i de cinselliğe karşı ilgisizlik, cinsel isteksizlik olarak bildirmiş. Anorgazmi ya da seksüel doyumsuzluk en sık rastlanan cinsel ilişki problemlerinden birisi. Daha doğrusu cinsel işlev problemlerinden birisi. İlk sırada tabii ki kadınlarda cinsel isteksizlik var. Çiftler arasında bir çalışma yapılmış. O çalışmadan biraz bahsetmek istiyorum. Bu kadınların çift çalışmalarında %40 kadında cinsel istek sorunları var ve orgazma ulaşmada problemler görülmüş. Üstelik bu çiftlerin aslında %83'ü de evliliklerini çok mutlu olarak tanımlamışlar. Biz birbirimizden memnunuz demişler ama cinsel doyum ve tatminsizlik oranı hayli yüksek. Demek ki bu önemli bir problem mi? Önemli bir problem gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu bir evlilik ama ve lakin cinsel tatmin ve doyum yok. Bir süre sonra çift çatışmaları kaçınılmaz oluyor. Kadınların orgazm olamamasının yani anorgazminin en sık sebeplerine bakacak olursak psikolojik kaygılar var burada en başta. Psikolojik kaygıların dışında kontrolünü kaybetme duygusu bulunmakta. Bu kadınlar genellikle daha mükemmelliyetçi ve obsesif yapıdadırlar. Kontrollerini kaybetme duyguları çok yüksektir. Otokontrolleri çok yüksektir. Bunun dışındaki diğer psikolojik etmenlerde cinsel travmalar, tacizler, problemli bir çocuk geçmişi, düzenli ve sağlıklı bir aile yaşantısının olmaması, baskıcı bir aile ortamında büyümek, eşiyle ya da evlilik ilişkilerinin iyi olmaması, ergenlik döneminde bazı yaşanılan travmatik cinsel deneyimler,
Veya seksüel kimlik çatışmalarından dolayı da kadınlar anorgazmik hale gelebiliyorlar. Orgazm sorunlarıyla gelen kadınların organik problem yaşama olasılıkları çok düşük. Yani %5'ten çok daha az bir oranda bir organik patoloji karşımıza geliyor. Bu organik patolojilerden de en sık karşımıza gelen şeker hastalığı, kronik olarak alkol tüketen kadınlar, bazı nörolojik hastalıklar, bir takım ilaçlar sayılabilir, özellikle antidepresanlar. Orgazm bozukluklarını kendi aralarında sınıflamışlar mesela. Random demişler, yani rastgele. Bazen işte orgazm oluyor, bazen olamıyor. Buna dönem deniliyor ki bunların çözülmesi, tedavisi çok daha kolay. Koital anorgazmide işte mesela elle mastürbasyonla, vibratörle, sürtünmeyle orgazm olabiliyor ama cinsel ilişki sırasında penis vajinaya penetrasyon sırasında orgazm olamama sorunu, ki en sık karşımıza gelen şey de bu oluyor. Bu kadınlar klitorisi uyarıyor. Uyarıldığı zaman orgazm olabiliyor ama cinsel ilişki sırasında orgazm olamıyorlar. Buna koital anorgazmi diyoruz. Bunda tedavi olarak ne öneriyoruz? Köprü manevrası dediğimiz bir manevra var. Bunlarda penis penetrasyonu sırasında klitorise uyarının devamını öneriyoruz. Bu bir vibratör olabilir, bu partnerinin eli olabilir veya klitorisin partnerinin herhangi bir yerine sürtünmesi şeklinde kolaylıkla orgazma ulaşmaları mümkün olabiliyor. İşte köprü manevrasını burada düşünebiliyoruz ama burada bir de şu var. Kadının anda olması, zihninde fantazi olması, kendini odaklaması gerekiyor. Ya da gözünü partnerinin gözüne dikerek hani önemli olduğunu hissetmesi, karşıdakinin gözünde, partnerinin gözünde arzu edilen, şehvetli olduğunu hissetmesi de gerekebiliyor. Bir de erken orgazm diye bir şey var. Bu bizim ülkemizde çok nadir görülüyor. Cinsel ilişkinin o ilk uyarılma evrelerinde, daha çok kısa evrede hızlıca orgazm olması durumu ve çok yüzeyeldir, belli belirsizdir. Bunu da literatürde bildirmişler ama çok karşımıza gelen bir şey değil. Bir de PSAS dediğimiz bir sendrom var. Persistent Sexual Harassment Sendrom. Yani bu sendromun büyük harflerin birleştirilmesinden oluşmuş PSAS sendromu. Bu orgazmda kadın gün içinde sürekli seksüel uyarı alıyormuş gibi ard arda orgazmlar yaşıyor. Çok çok nadir görülüyor ve istem dışı, kontrolsüz, elinde olmadan karşısına geliyor. Rahatsız edici bir durum. Kadının sosyal hayatını da olumsuz etkileyen bir orgazmik bozukluktur. Peki orgazm için gerekli? Bir kadın neden orgazm olmalı? Aslında orgazmın asıl işlevi kadının ve erkeğin bedeninin birleşmesi sırasında kurulan bütünlüğün ruhsal anlamda da tamamlanması. Hazzı ve zevki doruklarda yaşarken ruhsal anlamda da, sosyal anlamda da, duygusal anlamda da rahatlaması ve kendini olumlu, iyi hissetmesi. Orgazm olamama sorunu yaşayan kadınlar, yani anorgazmik kadınlar cinsel ilişkiden giderek soğuyabiliyorlar. Yani cinsel isteksizlik geliştirebiliyorlar. Cinsel ilişkiden kaçınabiliyorlar. Bu kadınlar aynı zamanda sosyal ilişkilerinde, sosyal yaşamlarında, iş yaşamlarında da böyle tatminsiz olurlar, mutsuz olurlar, unutkanlık yaşayabilirler. Günlük performansları ve verimleri olumsuz etkilenebilir ve sıklıkla da partneriyle, eşiyle de sorunlar yaşarlar. Kadın nasıl orgazm olur? Kadınlar kendi başlarına orgazm olabilir. Zihniyle olur, eliyle olur, sürtünerek olur, vajina içine yabancı bir cisim sokarak olur. İlişki sırasında da partneriyle birlikte olabilir. Nadiren de kadın hiçbir uyarı almaksızın, genital bölgesine mekanik bir uyarı almaksızın sadece düşünce gücüyle de, yani beynini kullanarak orgazmı yaşayabilir. Evet efendim, kadın orgazmını, anorgazmiyi ve ufak da böyle orgazmla ilgili bilgilendirme ile yaptığım videonun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olabilmiştir. Buradan alacağınız mesajla cinsel hayatınızı şekillendirmeniz mümkün olabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.